Merhaba, ben Orkun. Konuğumuz Survivor yarışmacısı Elif Şadoğlu. Merhabalar. Evet, şunu merak ediyor olabilirsiniz. Bugüne kadar yaptığımız bizim bütün videolar teknik içerikli oldu. Hep size bir ürünü nasıl kullanacağımızı veya o ürünle ilgili teknolojileri anlattık. Hangi ortamda kullanacağımızı anlattık. Bugün biraz daha farklı. Yani Survivor ne alaka diye düşünen olabilir bizim kanalımızı seyredenlerden. Şöyle bir alakası var. Survivor aslında bir outdoor mücadelesi. Dolayısıyla biz de outdoor dediğimiz, yani kapıdan dışarı çıktığınızdaki her konu bizi ilgilendirdiği için işte geçen de kano yaptık. İster denizin üzerinde olsun, ister karada olsun, ister ormanın içinde, isterse kumun üzerinde bizi ilgilendiriyor. Survivor'da Türkiye'de outdoor sporlarının daha henüz çok genç olduğunu düşünürsek Survivor'da bunun en önemli destekçilerinden, promoterlarından bir tanesi. Bence en azından öyle ve birçok kişi böyle düşünüyor. O yüzden Elif'i davet ettik. Sağ olsun kırmadı bizi. Buraya geldi. Şu anda Mall of İstanbul'daki yeni 1000 metrekare SPX Mega'dayız bu arada. Çok yeni bir mağaza. O da ayrı bir heyecan bizim için. Elif de geldi, bizi kırmadı. Survivor'la ilgili böyle biraz daha kendisinden magazinsel değil de biraz daha işlevsel, fonksiyonel bilgiler alacağız, fikirler alacağız. Yani zorluklar ne? Hangi ürünler olsa hayatın daha iyi olurdu falan gibi. İlk önce adada yaşadığın hani zorluklar veya faydalar, genel böyle bir ada hayatı nasıldı? Doğada olmak, sürekli doğada olmak. Daha önce öyle bir tecrüben var mıydı mesela? Sürekli doğada olmak çok güzel bir şey. Çünkü insanın kendiyle baş başa kalabileceği en büyük yer belki de ve hiçbir şekilde sonu olmayan bir yer. Sürekli suda veya ormanın içinde olmak, o temiz havayı solumak gerçekten mükemmel. İnsanın kendi kendini tanıması için bir kere ada yaşantısı çok çok önemliydi. Normalde hiç böyle bir tecrübem olmadı. Hani en fazla yaptığımız pikniğe gitmek oluyor çünkü normal hayatta. Doğru. Ama 5 ay boyunca sürekli ormanda yaşamak, ormanda yaşama mücadelesi vermek işin gerçekten en zor kısmıydı. Çünkü herhangi bir yiyecek yok. Orada bulabildiğin ağaçlar, ne bileyim bitkiler, hayvanlarla beslenmek zorunda kalıyorsun. Gerçekten biraz daha yabani kısmı işin aslında adada yaşamak. Oldukça zordu ama bir o kadar da keyifliydi diyebilirim. Peki size tabii gerekli aslında tam teşekküllü outdoor ekipmanları vermiyorlar. Sonuçta yazlık bir yerdesiniz. Yani adada yaşarken şunu dedin mi? Yani şu ekip mesela, şöyle bir çadırım olsaydı, ne bileyim, şöyle bir sırt çantam olsaydı, şöyle bir outdoor ayakkabım olsaydı diye, öyle hiç aklından geçen şeyler oldu mu? Yani şu ekipmanım olsaydı çok daha kolay olurdu hayatım dediğin veya üzerinde olan bir şey. Mesela en basitinden. Şimdi orada güneşin altındasınız sürekli. Suda da bir sürü yarışma var. Kumun üzerinde yarışma var. Bu yarışmalar sırasında mesela herkesin üzerinde 50 SPF güneş koruyuculu bir likra olsa mesela o hem rüzgardan hem güneşten çok ciddi şekilde korur. Aynen öyle. Hemen bir şey ürünümüzün reklamı yapmışlar. Quicksilver'daki likralarımızın. Ama öyle yani, amacı bu bunun. Windsurfçüler de kullanıyor. Bunu denizde herhangi bir spor yapanlar, sahilde olanlar, yani güneşin altında, rüzgarın altında olanların kullandığı bir ürün. Mesela örnek aklıma geldiği için söylüyorum. Açıkçası bir sırt çantam olsa ve açtığım zaman kendi çadırımı, hani kendi özel çadırımı ya da seyyar yatağım olsaydı diye çok fazla düşündüğüm zaman oldu. Çünkü yeri geldiği zaman barakamızı kaybettik, oyun kaybettiğimizde. Ufacık bile bir çadırımız olsaydı çok güzel olurdu. Ya da ne bileyim okyanus, hani denize girdiğimiz zaman eğer su altı gözlüğümüz olsaydı belki çok iyi olurdu. İyi bir gözlük hani mesela orada çok işe yarar. Kesinlikle yeterli malzeme yoktu ama Survivor'ın amacı buydu zaten. Yoksa doldurulabilecek hani o kadar çok malzeme var ki ama tabii ki de hiçbirini kullanma şansımız olmadığı için çok da hayalini kurmadık. Ya zaten yarışmada kullanmak değil de burada hani orada yaşadığın tecrübe çok hep yani
Ben de yaşamadım böyle bir tecrübe. Birçok insan yaşamadı. O tecrübe sende çok farklı fikirler uyandırmış olabilir. Bu şey gibi. İşte bacağını kaybetmeden yürümenin ne kadar değerli olduğunu aslında bilmiyorsun. Onun gibi bir şey. Yani bunu yaşadığın için artık ya şunlar da hayatımda olsaydı bir dahaki sefere en azından doğaya gitsem şunları yanıma muhakkak alırdım diyeceğin şeyler muhakkak olmuştur tahmin ediyorum. Zaten o kadar fazla bilinçlendik ki orada zaten düşünmek için de çok fazla zamanımız oluyor. Hani her oturduğumuzda sürekli söylemişizdir. Aa şu da olsaydı, ne bileyim paletim olsaydı ya da işte ne bileyim hani su matarasını bile bazen yeri geldiği zaman arar olduk ya da işte parkura çıktığımız zaman yedek ayakkabımız olmadığı için ve sürekli aynı ayakkabılarla yarışmak zorunda olduğumuz için yani o yüzden çok fazla eksiğimiz vardı tabii ki de. Yani böyle bir ortamda eğer keyfi olarak bulunma gibi bir durumun söz konusu Evet, olursa zaten soru o. tabii ki de koca 2-3 büyük çantayla giderim yani. Peki şimdi ada dışında biraz, adaya tekrar geliriz. Outdoor olarak özellikle böyle sevdiğin bir spor var mı? Normal hayatın bundan önceki çünkü asıl fitnessçısın değil mi? Asıl sen fitnessçısın ve fitness'ta genelde daha çok indoor yapılıyor. Evet. Outdoor olarak yani kapının dışına çıktığında özellikle sevdiğin, ilgi duyduğun, yaptığın veya yapmayı planladığın ve yapmak istediğin spor var mı? Evet, genelde yaptığım spordan dolayı sürekli salon içerisindeyiz ama bizde kardiyovasküler antrenmanların da önemi çok fazla olduğu için ve temiz havanın ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için genelde orman koşuları. Orman koşuları. Aynen öyle, yani çok fazla hem O da bizim alanımız mesela. kesinlikle hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak çok fazla dinlendiriyor. Bu yüzden zaten 5 ay boyunca ormanın içinde kaldım. Sıkıldığım zaman da oldu bu durumlar. Yapmak istediğim surf ve snowboard merak ediyorum. Aslında açıkçası. şöyle, şu anda anladığım kadarıyla outdoor olarak aslında orman koşuları yapıyorsun. Evet. O mesela bizim en önemli kategorilerimizden bir tanesi. Biz Salomon satıyoruz mesela o kategoride. Salomon'un Speed Cross diye bir ayakkabısı var. Orada da pazar lideriyiz zaten tüm dünyada. O yüzden o yani ormanın içine çıktığın anda zaten aslında outdoor sporunun tam karşılığı olmuş oluyor. Çünkü bunu neden açıyorum? Yani outdoor sporu deyince insanlar şöyle algı yapabilirler. Outdoor demek çadırını, sırt çantasını alırsın, gidersin uyku tulumu için uyursun. Bu da outdoor'dur gibi böyle bir kavram var. Outdoor tam İngilizceden yani kapı dışı. Kapıdan dışarıya çıktığın anda out the door'sun. Evet. Outdoor olduğun anda da bu işte kano olur, windsurf olur, denizde yüzme olur. Böyle bir triatlet şeklinde deniz yüzmesi olur, bisiklet olur, dağ bisikleti olur. Hatta şehrin içinde koştuğun zaman bile outdoor'sun aslında. Yani kapalı alanda olmadığın ve bir sınır dahilinde yapılmadığın her şeyi biz outdoor olarak nitelendiriyoruz. O yüzden mesela orman koşusu dediğin zaman birebir bir outdoor sporcusu olmuş oluyorsun aynı zamanda. Ve bence de bir fitness şampiyonusun. Bir fitness şampiyonunun olmazsa olmazı. Peki onun dışında böyle kayakta, snowboard'ta, surf'ta falan var mı alakan, ilgin? Yani şöyle, kayak tabii ki de profesyonel olarak değil ama hani tatile gittiğimiz zamanlarda. Ama gerçekten snowboard ve surf'ü hani büyük merakım var diyebilirim. Onları da yaptırırız sana. Birlikte yaparız, birlikte gideriz. İnşallah. Peki aklıma gelen sorulardan bir tanesi, adada çok zorlandığım bir parkur veya bir konu, bir şey var mı aklına gelen ilk? Yani olur ya, ilk gelen kelimeyi söyle. Adada en zorlandığın şey neydi? En zorlandığın parkur diyelim veya ikisini ayıralım. En zorlandığın şey neydi? En zorlandığın parkur neydi? 2 tane soru. Adada en zorlandığım şey aile, arkadaş, eş, kardeş özlemi oldu. Çünkü ne kadar açlığa dayanabiliyor olsam da onların özlemi çok daha fazla zorluyor. En zorlandığım parkur, su parkurlarını çok sevmem, onlar da beni çok sevmezdi. Çünkü ilk oyunlarda ufak bir sakatlık yaşadım ve havuzdan her çıkışta son 1,5 ayım hariç sürekli bir zorluk çektim. En çok su parkurları beni korkutuyordu. Bazen oyun alanına gittiğimiz zaman ya yine mi burası diye hatta üzüldüğüm bile oluyordu. Ama yine elimizden geleni yapıyorduk. Peki en sevdiğin hangisiydi? Denge. Evet, aynen öyle. Bütün denge parkurlarını çok seviyordum. Özellikle elimizde bir şey taşıyarak gittiğimiz denge parkurlarını seviyordum. Genelde de o oyunları kazanırdık zaten. Süper. Elif, adaya tekrar gitmen gerekse, bilmiyorum ne kadar istersen ama tekrar gitmen gerekse ve bu sefer bir de yalnız gitmen gerekse. Çok daha iyi olur. Sana 3 dakika versek, bu mağazada 1000 metrekarelik bir alan, 3 dakika içinde
neler alırdın desem? 3 dakika hemen başlayabilir miyiz? Hemen başlıyor. Bunu istiyorum. Peki başka böyle eklemek istediğin bir şey var mı yani? O tecrübenle ilgili, oradaki yaşadıklarınla ilgili böyle senin eklemek istediğin, benim şu anda direkt aklıma gelmeyen. Şöyle söyleyeyim, biz orada bulunduğumuz süre içerisinde kendi dalında profesyonel olan birçok sporcu vardı. Hı hı. Yani o kadar iyi anlıyoruz ki işte normal hayatta çok önemsemediğimiz hani ufacık bir şey bile orada aslında en büyük şey olabiliyor. Eğer dışarıdaki insanlara kendi yaptığımız sporla ilgili veya herhangi bir spor hiç fark etmez. Eğer sevdirebildiysek spor yapmayı sevmeyen birine bile bu bizim için gerçekten en büyük şampiyonluktur zaten. Doğru. O yüzden umarım insanlar bir şeyler kapmıştır diyorum ya da Heveslenmiştir. aynen öyle. Hani gerçekten Biz o yüzden işte, çok seviyoruz zaten Survivor'ı. hani Elif bunu yapıyor, işte ben de yaparsam şöyle Evet. olurum ya da işte Sema çok hızlı koşuyor, ben de koşarsam demek ki bunu yapabilirim gibi şeyler düşünülürse bizim için en büyük şey budur zaten. Doğru. Hani birçok sporcunun belki de başvurmasının sebebi bu. O yüzden Survivor benim için gerçekten mükemmel bir hayat tecrübesi oldu. Öyle ciddi bir tecrübe. Peki bundan sonra katılmak istediğin bir yarışma, böyle bir event, bir şey var mı? Ben normalde de fitness antrenörüyüm zaten. Kendi yarışmadığım zamanlarda yarışmacı hazırlıyorum. Şimdi Survivor gibi büyük bir platforma katıldıktan sonra hani normal kendi federasyondaki yarışmalara katıldığımda çok ilginç konuların dönmesini istemediğim için daha çok yarışmaktan dolayı yarışmacı hazırlamayı düşünüyorum. Yarışmacı o zaman. Bu da harika. Yani tecrübelerini aktaracaksın. Aynen öyle. Süper. Valla benim soracaklarım bu kadar. Böyle aşırı da uzatmak istemiyorum sohbeti. Biliyorsun YouTube'da böyle çok uzun videoları sevmiyor insanlar. Evet. Ben de çok konuşuyorum. O zaman böyle toparlıyorum. Çok teşekkür ederiz geldiğin Ben için. teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.